Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın elçisi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatı 2. bölüm 1. kısım. Kainat efendisine kavuşunca buyurdular ki, ben babam İbrahim peygamberin doğası İsa'nın müjdecisiyim. Annem Amine'nin de rüyasıyım. Her peygamber annesi gibi annem de benim hakkımda rüya görmüştür. Kenzül Ummal 11 Taksim 384. Mekke sokaklarında serin bir rüzgar esiyordu. Gökyüzü her zamankinden daha berraktı. Yıldızlar yeryüzüne daha da yaklaşmış gibi bir başka parlaktı. Sanki dünyamıza göz kırpıyorlardı. Halk derin uykudaydı. Sadece bir evde hareket vardı. Şehrin doğusuna düşen Safa Tepesi yakınındaki bu evde dul kalan gencecik Amine doğum sancıları çekiyordu. Yanı başında Şifa Hatun ile Fatıma Hatun, bir yardımcısı Ümmü Eymen vardı. Amine Hanım'ın alnında ışıltılı bir nur parlıyordu. Birkaç kilim ve minderle döşenmiş oda mis gibi kokuyordu. Tan yere ağarmıştı. Etrafta sessizlik hakimdi. İşte bu eşsiz vakitte benzersiz bir hadise oldu. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya geldi. Zaman en mutlu anını yaşıyordu şüphesiz. Asırlardan beri akıp durmuştu. Çünkü bu şeref ve mutluluğa ermek için. Tam o sırada evin içi birden herkesi şaşırtacak kadar aydınlandı ve Bahtiyar annesi de o an bir ses duydu. Nereden geldiğini bilmediği bu ses ona, bil ki ey Amine, sen insanların en hayırlısını dünyaya getirdin diyordu. Nur yavruyu kucağına ilk alan ve onu ilk emziren Şifa Hatun oldu. Peygamber olunca da ona ilk iman edenler arasında yerini aldı. Aynı geceydi. İran hükümdarı Nuşirvan müthiş bir gürültüyle yatağından fırladı. Halkın da o an sokaklara dökülmüş olduğunu gördü. Manzara korkunçtu. Sarayının sapasağlam 14 burcu çatırdayarak yıkılıvermişti. Hükümdar halkıyla birlikte geceyi korku içine geçirdi. Şaşkına dönmüştü. Herkes ne olduğunu, neden olduğunu anlayamadan sabah olur olmaz Nuşirvan vezirlerini ve bilge adamlarını topladı. Tacını giyerek tahtına oturdu. Yaşanan olayı değerlendirecekti. Tam o esnada sarayın etrafındakiler uzaktan bir toz bulutunun yükseldiğini fark ettiler. Az sonra bir atlı belirdi. Yıldırım hızıyla şehre yaklaşıyordu. Kale önüne gelip durdu. Telaşlıydı. Muhafıza, Semave şehrinden geliyorum dedi. Hükümdarımıza bir mektup ulaştırmam gerek. Henüz kale muhafızı ile atlının konuşmaları bitmişti ki bir nal sesi daha duyuldu. Az sonra bir atlı daha kale kapısının önüne dikildi. O da bir mektupla gelmişti. Şaşkın ve tedirgindi. Hükümdarımıza önemli bir haberimiz var dedi titreyen sesiyle. Hükümdar gelen mektuplardan birini açtırdı. Kale komutanını okumaya başladı. Semaver Vadisi'nin suyu Nisan ayının 20. gecesi aniden taşıp şehre doğru aktı. Şehir halkı dehşet içinde. Çoğu dağlara sığındı. Yiyecek istemektedirler. Hükümdarın sinirleri gerilmiş, şaşkın bakışlarla etrafına süzüyordu. Bu kez kendisi öfkeyle ikinci mektubu açtı. Okuması için yine kale komutanına uzattı. Mektup istihbarat şehri valisinden geliyordu. Mektuba göz atınca komutanın rengi birden değişti. Elleri titremeye başladı ve gözleri donuklaştı. Hükümdar, niçin durakladın? Okusana diye gürledi. Komutan kekeleye kekeleye okumaya başladı. Aziz hükümdarım, tapındığımız ve 1000 yıldan beri yanmakta olan kutsal ateşimiz birdenbire sönüverdi. Mecusi ateşe tapan ahalimiz şaşkın. Bilginize saygıyla. Hükümdarın korkusu ve şaşkınlığı büsbütün arttı. Şaşıracak şey diye haykırmaktan kendini alamadı. Doğrusu şaşılmayacak gibi değildi. Bir gecede ve aynı anda 3 korkunç ve olağanüstü olay meydana gelmişti. Bütün bunların anlamı neydi? Nuşirvan tahtında zor oturuyordu. Önce baş bilgeye söz verdi. O da aynı gece gördüğü rüyayı anlattı. Gördüm ki bir sürü deve birçok Arap atıyla birlikte Dicle nehrini geçti. Sonra topraklarımıza daldı. Başbilge sözüne güvenilir biriydi. Nuşirvan, peki sence bu neye işarettir diye sordu. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.